Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şal simliyle karşınızdayım. Şöyle tatlı bir pembem var. İpimin renk numarası 191 numara 191 numara ipimin renk numarası. 4 numara tok kullanıyorum. 1,60 milim hanımlar. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelimi anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini nasıl yaparsınız? Yelek yapan arkadaşlarımız için pratik bir şekilde nasıl kol ve yaka kesimini yaparsınız onu anlatacağım size. Ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiği emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için bu modelin kol ve yaka kesimini anlatacağım hanımlar. Şöyle size anlatayım hanımlar. Buradan isterseniz önce kol altı kesimi yaparsınız. İsterseniz yaka kesimini. Sağınızı solunuzu o şekilde belirliyorsunuz. Hangisini önce başlarsanız onu sağ ve sol, birini önce yaka yaparsınız, birini önce kol altı oyuntusu yaparsanız şöyle karşılıklı gelmiş olur. Şöyle göstereyim. Burayı kol altı oyuntusu yaptığımızda burası yaka oluyor. Diğer tarafta önce yakayı başlıyoruz. Sonra kol altı yaptığımız zaman bakın o zaman da bizim sol tarafımız olmuş olacak. O şekilde ayarlayın hanımlar. Diyorsunuz biz işte siz sağı yaptınız biz solu yapamıyoruz. Solu yaptınız biz sağı yapamıyoruz. Onu siz o şekilde belirleyeceksiniz. Bunu önce şöyle kol altı oyuntumuzu yaptık. Burası kol altı oyuntumuz. Burası yaka kesimimiz oldu. Bu bizim sağımız oluyor. Şöyle anlattım bu sefer. Önce yaka kesimimizi yaptık burada. Yaka kesimimizi yaptık. Sonra kol altı oyuntumuzu yaptık. Bu bizim solumuz olmuş olacak. Biri sağ, biri sol. O şekil siz daha kolay ayarlayabilirsiniz. O şekilde size anlattım hanımlar. Gerçekten çok soruyorsunuz. Instagram'da bana soruyorsunuz işte siz sağ yaptınız biz solu yapamıyoruz. O şekilde önce hangisini önce yaptıysanız kol altı yaptıysanız biz diğer tarafını önce yaka kesimini yapın sonra kol altı oyuntusunu yaparsanız zaten o şekilde ayarlayabilirsiniz. Sizin için daha kolay olmuş olur. Şöyle dönüyorum. Ben şimdi kol altı oyuntusu yapacağım. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Burası bizim kol altı olacak hanımlar. Dediğim gibi burayı önce yakayı keserseniz buraya kol altı yaparsanız sizin solunuz olmuş olur. Sol ön olmuş olur. Şimdi önce kol altı oyuntusu yapıyorum sonra yaka yapıyorum sağ olmuş oluyor. Sağ ön taraf oluyor. Bakın şu modellerin tepesine tek tek batıyorum trabzan. Burada 2 tane zincirimiz var. İçine batıyorum 1 2 tane trabzan. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Buradaki trabzanlarımızı öreceğiz. Burada dönüşümüzü sağlayacağız. 5 tane trabzanımız var. Onları da örüp sonra biz dönüşümüzü sağlayacağız. O şekilde. Benim küçük bir parçada model anlatımı bir parçada size kol ve yaka kesimini anlatıyorum hanımlar. Bu yelek olmuyor. Onu da sizinle paylaşayım. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Son trabzanımın tepesine batıyorum. Trabzan 1 aynı yere tekrar battım. 2 3 4 5 tane trabzan ipimi doladım. Ara trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde modelimi örmeye devam ediyorum. Dönüşümüzü geldiğimizde buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Bir modeli kol altı oyuntusu yapmış olacağız. Bir model bir de şöyle beşli trabzanımız. Bu kadar. Dediğim gibi benim küçük bir parça olduğu için. Ben şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğim hanımlar. Eğer siz bu videomu ilk kez izliyorsanız, model anlatımı izlememişseniz bu videomun açıklama kısmına modelin kurulumunu detaylı bir şekilde
videosu var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Orada linki tıklayarak modelin kurulumunu aşama aşama izleyebilirsiniz. Şimdi ben yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Burada bir iki zincirimiz var. Zincirimi çektim, ipimi doluyorum. Hatta bir tane zincir çekeceğim, ipimi doluyorum. Buradaki sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. Bir iki tane trabzan öreceğim. 5 tane değil, 2 tane trabzan, ipimi doladım. Yaka kesimine başlıyoruz hanımlar. 2 tane trabzan ve kenardaki trabzanımızı örüyoruz. Yaka kesimine de başlamış olduk hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Bir zincir eksilttik. 3 tane de trabzanımızı eksilterek yaka kesimine başlamış olduk. Burada yapmamız gereken bakın 1 2 3 4 5 zincir çekip trabzan yapmak. Zincirde çekmeyeceğim, trabzanda örmeyeceğim. İpimi doluyorum, direktmen kenar trabzanıma şöyle atıp yaka kesimi yapıyoruz ya. Şöyle ara trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Buradaki modeli bitirmiş oluyoruz. 2 sırada modeli bitirmiş olduk. Bir modeli. İki zincir, sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 trabzan ipimi doluyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum. Burada 5 tane trabzanımız var arada. 1 2 zincir ipimi doluyorum, sonuncu trabzan. Şimdi yine örmeye devam edelim. Koltuk altına gelene kadar, kol altına gelince beraber dönüşümüzü sağlayacağız. Evet hanımlar, modelimi ördüm. Şöyle trabzanların tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımızı ördük. 1 2 3 zincir ve dönüşümüzü sağlıyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz. Burada tekrar dönüşümüzü bu şekilde artık sağlamış oluyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Burada sadece gelip döneceğiz. Kol altı oyuntumuz bitmiş oluyor. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum. Ara trabzanlarımı örüyorum. Arada 5 tane trabzanımız var. Trabzanımızı ördük. 1 2 zincir. Modelimizin sonuncu trabzanına batıyoruz. Ve buraya 5 tane trabzan. Bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik. Modelimi ördüm. Burada ara trabzanlarımız var. İpimi doluyorum. Ara trabzanıma batıyorum. Şöyle bir tane ördüm. İpimi doladım. Şöyle bir kapatmıyorum. Bir sonrakine battım. 2 beraber kapattım. İpimi doladım. 1 2 5 tane trabzanımız var. Burada 3'e düşürdük. İpimi doluyorum ve şöyle kenar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bir iki üç zincir
ve dönüyoruz. Dibine değil bir sonrakine batıyorum. Zincirimle beraber sayıyorum. Zincirle beraber 5 tane trabzanımız var. 1, 2, 3, 4, 5. İkisi birleştiği için şöyle saysak daha kolay olur bizim için. İpimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine battım. 1, kapatmıyorum. 2, 3. Hepsini bir kapatıyorum. 2 zincir ipimi doladım ve modelimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi doladım ve ara trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde ara trabzanlarımızı da bitirmiş olduk hanımlar. Şimdi yine öreceğim. Burada dönüşümüzü sağlayacağız. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yine yakaya geldik. 1, 2 zincir ipimi doluyorum. Sonuncu trabzana batıyorum. 1, 2, buraya 3 tane trabzan yapacağım. Buradaki trabzanımız da var. 3 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Bakın burada topladığımız trabzanlarımızı şöyle, hatta modelimin tamamını bir denemek istiyorum. 4, 5. Buradaki trabzanı bakın birlikte topladığım trabzanlarımı atlıyorum. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bu şekilde 5 tane trabzanımız var. Örüyoruz. Buradaki trabzanı atlamış olduk. Kesime devam etmiş olduk hanımlar. 1, 2, 3 zincir ve dönüyoruz. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Bir zincir çektim, ipimi doluyorum. Bakın buradaki trabzana, hatta burada hiç zincir çekmiyorum hanımlar. Çekmeyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Kesim yaptığımız için buradaki zincirleri çekmedik hanımlar. Ve örmeye devam ediyorum. Yakaya gelince kesime beraber devam edeceğiz. Gidip döneyim, beraber devam edelim. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Bir tane zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, sonuncu trabzana batıyorum. 1, 2 tane trabzan, ipimi doluyorum. Bakın burada yaptığımız uygulamanın aynısını. Kenar trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Burada sayalım hanımlar trabzanlarımızı. Çünkü burada 2 tane trabzan yapınca birleşince orada kafa karışıklığımız olmasın. Şöyle 3, 4 ve de 5. 5 tane trabzanımı zincirlemizle beraber ipimi doluyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum. Buradakini atlamış oluyorum hanımlar. Tekrar şimdi gidip döneceğim. Yaka kısmında kesime beraber devam edeceğiz. Ara trabzanlarımı ördüm ve modelimi örüyorum. Beş.
Evet hanımlar, şöyle yine yaka kesimine geldik. Modelimi ördüm, ipimi doluyorum. İlk trabzanımı şöyle tek örüyorum. Ördüm. İpimi doladım. Bir sonraki trabzana batıyorum. Ördüm, kapatmıyorum. Bir sonrakine battım, ördüm. Beraber kapattım. Bir sonrakine ördüm, kapatmıyorum. Şöyle iki trabzanımı bir kapatıyorum. İpimi doladım ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Aradaki trabzanlarla kesime devam ediyoruz hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz. Dibindekine değil, bir sonrakine battım. 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum. 1 kapatmıyorum. 2 3 üçünü bir kapatıyorum. 2 zincir çektim ve sonundaki trabzanın tepesine batıyorum. Modelimi uyguluyorum. 3 4 5 ipimi doluyorum ve şöyle ara trabzanlarıma batarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde iki modelimiz kaldı. Buraya kadar örüp gelin, beraber devam edelim. Evet hanımlar, şimdi yine yakaya geldim. Gördüğünüz gibi kesimimi artık bitiriyorum. İki modelim tek kaldı. Bakın, burada modelimi tam yaptım. 3 tane trabzanımızı bir toplamıştık. Atlıyoruz. Bakın, kenardaki trabzanlarımızı örüyoruz. Artık kesimi bitirmiş oluyorum bu şekil. Şimdi düz bir şekilde iki model daha öreceğim. Yakamız o şekilde kendini gösterecek. Kesim olmayacak artık. 5 tane trabzanımı ördüm. Yaka kısmındayız hanımlar. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Sonuncu trabzanın tepesine batıyorum ve modelimi uyguluyorum. 1 2 3 4 5 trabzan ipimi doladım ve ara trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz hanımlar. Gördüğünüz gibi yakam ortaya çıktı. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Yakam daha bir kendini göstersin, ortaya çıksın. Ve kamera arkasında örüp geliyorum. 2 sıra düz bir şekilde. Evet hanımlar, şöyle yakamızı, kesimimizi bitirdik. Düz bir şekilde şöyle gittik geldik. Gördüğünüz gibi daha bir yaka kendini gösteriyor, ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi şahane bir yaka kesimi ve kol altı kesimi oldu. Çok da kolay, pratik bir şekilde hanımlar yaptık. Zaten modelimiz birbirini tekrarlayacak şekilde, eğer kesime devam edeceksiniz, zaten burada yaptığımız uygulamanın aynısını tekrarlayarak yapacaksınız. O şekilde kesime devam edebileceksiniz hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.